Sevgili arkadaşlar, çok ama çok heyecanlıyım. Bugün konuğum da benim için Türkiye'nin en yetenekli kızlarından birini ağırlıyorum. Sadece onu değil, onu ablasını, annesini, hatta küçücük kız kardeşlerini ağırlıyorum. Yalkı burada. Yalkı hoş geldin. Hoş bulduk. Ya müthiş. Ben seni izlerken yani neler yapmadığımı gördün. Yani önce Evet çok güldük. Biz o zaman ablamla İstanbul'a gidiyorduk işte. Geceydi. Otobüsteydik. Sonra işte öğretmenim bana bu videoyu attı. Yalkıyı analiz etmişler falan dedi. Biz kulaklığı taktık. Çok komik güldük. Tepkileriniz falan çok iyiydi. Yani çok güldük. İnsanlar uyanmaya başladı yani o zaman bize. Şimdi benim seni izlerken yaşadığım iki tane şey vardı. Önce Azerbaycan'daki videonu gönderdiler. İşte ve o gün chatten de defalarca istediler. Yalkı'yı da izleyin, Yalkı'yı da izleyin. Ben Yalkı deyince öncelikle Yalkı ismi acaba kim falan diye bir açtım. Her şey başlangıçta normaldi. Fakat daha sonra yani yarışma performansın üstüne senin evde söylediğin Maunos Beps'i gördüğüm anda benim için şalter attı ve sinirlenmeye başladım. Ciddi sinirlenmeye başladım. Çünkü ben senin nasıl olduğunu daha önce fark etmedim Yalkı'ya. Biraz kendini anlatır mısın? Sen kimsin? Kaç yaşındasın? Ne zaman bu işe başladın? Hadi biraz anlat. Benim adım Yalkı. 15 yaşındayım. Ben şarkı söylemeyi hep seviyordum. Sonra annem bunu fark etti zaten. Sonra işte 6 yaşındayken biz şarkı 6 eğitimi yaşındayken. almaya başladık. 6 yaşında ne eğitimi almaya başladın? Yalkı Allah'ını seversen. Çok merak ediyorum. Biraz anlat. Ya işte annem hep öğretmen arıyordu. Hı hı. Sonra buldu. Biz de Thais'le işte şarkı söylemeye başladık. İşte yavaş yavaş böyle önce çizgi filmlerdeki şarkıları falan söylüyorduk. Kimle çalıştın peki o 6 yaşında? Bir tane öğretmenimiz vardı. Çok güzel bir öğretmen. Türk bir öğretmen Yok, mi? Rus. Rusya'da. Evet, Rusya'dan Şimdi geldi. Yalkın'ın annesiyle de içeride de konuştuk hep beraber. Biraz onlardan da besleyelim sohbeti. İzleyenler birazcık daha anlamış olurlar. Antalya'da yaşıyorlar. Evet. Ama hani bütün eğitmenleri genelde Rusya'dan Evet, tercih online. ediyor anne. Online eğitim. Ve hep online eğitim alıyorlar. Yani 6 yaşında size eğitim veren bir şan hocası buldunuz ve size çocuk şarkıları öğretti başlangıçta, öyle mi? Evet, çünkü yani çocuktuk. Çocuk şarkılarını seviyorduk. Sıkılmıyor muydunuz ekran karşısında 6 yaşında ya? Yok, o zaman öğretmenimiz yani yüz yüzeydi. Online değildi. Ha, o zaman Türkiye'deydi o. Antalya'da yaşayan biriydi. Evet. Evet, o bizim evimize geliyordu. Sonra bazen biz onun evine gidiyorduk. Bayağı yani çok sene onunla çalışmıştık. Çok güzel geliştik onunla. Çok iyi bir hocaydı. Çok güzel. Peki ben seni şimdi şarkı söylerken, bu arada devam. Birazcık daha hayatını anlat. 6 yaşında başladın. Sonra arada ne yaptın? Enstrüman çalmayı öğrendin mi? Normal hayatın nasıl gidiyor? Okula mı gittin? Ne yaptın? Aslında o öğretmen piyano öğretmeniydi. Biz piyanoya başlamıştık. Sonra işte şarkı söylemeyi de istiyorduk. Hoca yani onu da öğretebiliyormuş. Öyle başladık aslında şarkı söylemeye. Önceden piyano falan düşünüyorduk. Sonra işte liseye geçince ikinci enstrüman gerektiriyordu. Biz de cello seçtik. Nerede enstrüman gerektiriyordu? Sen Güzel Sanatlar Lisesi'ne Evet, Güzel gidiyorsun. Sanatlar Lisesi'nde. Ortaokulda peki nereye gittin? Gene Güzel Sanatlar Ortaokulu. Neye bak? Yok, normal. Normal. Köy okulu. Köy okuluna gittin. Evet. Köy okuluna gittin. Evet. Ya önceden birinci sınıfı özel okula gittik. Annem dedi gerek yok özel okula. Köy okuluna getiriyorum sizi. Oraya gittik. Ama orası da güzeldi işte. Daha çok yani Serik'te çocuk mi vardı. orada? Yok. Neredeydi? Side'de, Side'de. Ilıca'da. Ilıca'da. Evet. Çok güzel ya. Sonra lisede güzel sanatları kazandın. Ablan mı önce kazandı yoksa? Evet. Önce ablam İkiniz gitti. de. Hı hı. Şu an bu benim ikinci senem oluyor. Hı hı. Evgenya Hanım'la biz bir sohbet ettik. Yani Evgenya Hanım bir derya. Biraz sonra karşılaştığınızda göreceksiniz zaten. İnanılmaz güzel bir vizyona sahip. Yani önce anlatıyor, diyorum ki ne diyor acaba Evgenya Hanım? Ve dediklerini sonra diyorum ki evet. Evet Evgenya Hanım, bu da doğru. Bu da doğru. Hakikaten çok güzel yetiştiriyor çocuklarını. Güzel Sanatlar Lisesi okumaya devam ederken dışarıdan sen eğitim almaya da devam ediyorsun. Evet. Ne eğitimleri alıyorsun mesela? Şan. Şan eğitimine devam ediyorsun. Hiç bırakmadın zaten Evet, yıllarca. okuldan bazen daha erken çıkıyorduk. Hocalar bize kızıyordu o zaman. Hani
siz başka çocuklardan farklı değilsiniz. Niye gidiyorsunuz? Biz de işte evet ama biz bir şey yapmak istiyoruz. Biz gelecekte iyi bir şarkıcı olmak istiyoruz. O yüzden daha erken çıkıyorduk. Hocanın yanına gidiyorduk bizim işte gittiğimiz öğretmen, şan öğretmeni. Aynı anda piyano öğretmeniydi. Şan eğitimlerinde ne yapıyordun peki Yalkı? Ne öğreniyorsunuz? Sadece şarkı söyleme mi yoksa hani böyle egzersizler, ses açma Evet vesaire? evet. Önce geliyoruz işte ses açıyoruz. Böyle önceden işte oyun gibi ses açıyorduk. Nasıl mesela? Oyun gibi nasıl ses açılır? Şu an YouTube'da da güzel videolar var. Mesela bir şarkıyı seçiyorlar. Mesela Havana şarkısı var ya. Aha. Onunla böyle işte egzersiz gibi bir şey yapıyoruz böyle. Nasıl mesela? He 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 ha ha ho ho hu. Böyle diye gidiyor şarkı gibi. Ha, sonra da Evet. he 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 Evet, he evet. Sonra daha yükseklere daha çıkıyor. yükseğe çıkıyorsunuz. Evet. Ya oyun gibi eğlene eğlene veya Evet. Havana'nın melodisiyle mi yapıyorsunuz? Evet. Havana unana Evet öyle. gibi bir şey. Havana unana Evet gibi. evet. İlginç. Yani tamamen farklı bir metot deniyorlar. Böyle Evet, eğlenceli, sizi sıkmayacak şeyler. Evet yani öğrenci sevsin yani bu işi ne yapsanı sevsin diye farklı şeylerden açılardan bakıyorlar. Nasıl yapayım, nasıl öğreteyim falan. Şimdi sen Güzel Sanatlar Lisesi'nde ne enstrümanın var? Benim piyano Piyano. ve cello. Piyano, Bu arada cello. saz da öğretiyorlar orada. Saz da öğreniyorsun. Evet. Saz çalıyor musun? Çalıyorum. Ama bu bayağı küçük. Ben bunu nasıl çalacağım? Bu da ama saz şeyiyle aynı. Bir baksana bakayım. Arkadaşlar. Çok tatlı ama. Unuttum. Küçük ama Küçük cura gibi bir şey bu. 3 telli. şu an bunu çalamayacağım. Yok. Bayağı küçük. Ver ver. Bu aslında böyle 3 telli saz çok tatlıdır. Muhtemelen senin çaldığın, sen bağlama düzeninde mi çalıyorsun? Evet. Daha farklı. Evet o yüzden şu an karıştı kafam. Sen açık bu şekilde çalıyorsun ama bu farklı bir stil var. Güzel peki. Şimdi ben senden almaya devam ediyorum. Güzel. Okulda öğrendiğiniz cello, piyano, bir de biraz da saz öğrenmeye başladınız. İkinci sınıftasın daha. Ama okulda şan eğitimi var mı? Var. Bireysel ses diye geçiyor. Bireysel ses diye. Evet orada nota okuma falan yapıyoruz. Ama şan çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz. İşte bize şey veriyorlar. Bir tane nasıl söyleyeyim? Şarkı. Onu birlikte okuyoruz. Aha. Sonra olmadı bir daha okuyoruz. Hı hı. Bir daha okuyoruz. Ders bitti. Bu şekilde kadar, dersler evet. yapılıyor. Peki. Şimdi senin maceranda söylediğin tür şarkılar var. Bir sürü tarz söylüyor. Bu arada kaç tane yarışmaya katıldın? O da önemli. Yani bir yarışma canavarıyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Aslında biz çok gitmiyoruz Mesela yarışmalara. çok gitmediklerini bir say bakalım. Azerbaycan'ı ben gördüm. Azerbaycan. Başka? Sonra aynı O Ses Rusya. O Ses Rusya. Sonra Bakıttı Bala. Bakıttı Bala. Valla şimdi hepsini hatırlayamayacağım. Belarus'ta Evet Belarusya'da Slavenski Bazar. Slavenski Bazar. Sonra biraz düşünmem lazım. Düşün. Şu an zaten 4 tane saydın Yalkı. Kaç yaşındasın şu anda? 15. 15 yaşında 4 yarışma. Buradaki Aslında derecenin daha fazla da şu an daha fazla. hatırlayamıyorum. Biliyorum. Ben hangi ülkelere gittim mesela bu yarışmalar için? Kazakistan işte Bakıttı Bala. Kazakistan, Kazakistan'da. Rusya. Sonra Azerbaycan, Rusya. Evet. Riga. Riga'ya da mı gittin? Evet Riga'ya da gittik. Orada ne yarışmasıydı? Hatırlamıyorum ki. Golden Voice Golden mı? Voice gibi. Kaçıncı Yoksa- oldun orada? Orada birinci oldum. Bak İki şimdi. şarkı vardı. İkisinde de birinci oldum. İkisinde de birinci oldun. Sen şimdi Azerbaycan'da finalde gittin değil Evet, mi? Son evet, şeylerde. Kazakistan'da üçüncülük. Evet. Rusya'da Rusya'da işte ikinci etapta elendik. ikinci etap. Riga'da Birinci. birincilik. Böyle devam eden bir Belarus'ta Belarusya'da
şey olarak işte katılımcı olarak oldu. Katılımcı olarak Evet, orada. orada bir şey Peki. aldım. Ama devam edeceksin galiba. Yakında bir Rusya serüvenin daha var galiba yarışmalarda. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yarışma senin için ne ifade ediyor Yalkı? Ya neden yarışmalara katılıyorsun? Yani hem farklı yerleri görüyorum oraya gidince. Nasıl, ne, yani nasıl oluyor Ülkeleri oralarda. geziyorsun bir Evet, yandan. o da var. Güzel oluyor. Hep biz oraları da geziyoruz. Sonra yani nasıl insanlar var farklı ülkelerde. Onlar nasıl söylüyor? Onların metotları ne? Yani nasıl öğrenmişler? Nerede okumuşlar? Onu falan soruyoruz. Sonra işte hani alışmak için sahnede durmak yani. Bayağı alıştım. Ablamla birlikte artık sakin yani şarkı söylüyorum. Daha sakin şarkı Evet. söylüyorsun. Yarışmalara stres- katıldıkça. Var. Her zaman stres var ama o kadar çok değil eskisi gibi. Eskiden böyle sahneye çıkıyorum, şarkının sözlerini bile unutabilirdim korkudan o kadar. O kadar heyecanlı. Evet. Tabii ya 15 yaşından önce bu yaptığın sahneler senin bir de. İşte 13. ama şimdi sakin çıkıyorum. Çünkü biz işte çalışıyoruz. Biz gerçekten biz gidiyoruz öğretmenlere. Ben öğreniyorum. Ben biliyorum ki ben çalıştım. Ben bunu yani güzel söyleyeceğim. Korkacak bir şey yok bunda. O yüzden yani salıyorum kendimi. Söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi Yalkı. Şimdi sizin gene Evgenya Hanım'la sohbetimizden gene bilgiler geliyor. Bir de ritmik jimnastik döneminiz var. Evet. Yani profesyonel seviyeye kadar neredeyse. Evet, ablam. Ben de oraya gidiyordum. Ben de seviyordum oraya gitmeyi. Ama daha çok ablam şeydi. Bu ritmik jimnastikte ablam çok iyiydi bu arada. Kaç yaşında başladınız buna? Kaç yaşına kadar sürdürdünüz? Ben 3-4 yaşındaydım. Öylesine gittim işte orada takla attım falan. Ablam ben 3 yaşındayken o da 5 yaşındaydı. İşte 5-6 gibi. Öyle işte ablam Türkiye'ye ben bu konuyu çok bilmiyorum. 3 yaşındaydım ya. Yok yok şunu soruyorum. Şimdi 3 yaşından 5 kaça kadar yaptın? 4 sene mi yaptın? 3 sene mi? 5 sene mi? Hatırlamıyorum. 3 Hatırlamıyorsun. gibi. 3'te başladın. ya da. 6 yaşına kadar falan yaptınız ama belli Evet. bir yarışmalara katılacak seviyeye mi geldiniz? Ne yaptınız? Yarışmaya mı Evet. katıldınız? Evet, biz yarışmalara falan katılıyorduk. Yapıyorlardı yarışmaları. Manavgat'ta da yapıyorlardı. Ablam hep güzel yerleri alıyordu. Hani birincilik falan alıyordu. Ben de işte üçüncü falan alıyordum. Evet. Sonra Antalya'ya gittik. Antalya'da çok büyük bir yarışma vardı. Ablam da işte orada Türkiye'nin 20'sinci mi oldu? Onu çok hatırlamıyorum. Ona soracağız 20'ler. biraz sonra. Onu ben Evet. zaten ona da soracağım. Evet. Şimdi ritmik jimnastik sonuçta dans ve ritmin birleştiği bir şey değil mi? Evet, sonra dans da yaptık. Dans yaptık. Sonra resim kursuna falan da gittik. Çok iyi bir öğretmenimiz devam vardı. ediyoruz. Güzel. Ve bütün evimiz bizim resimlerle dolu. Annemiz her yere astı bu resimleri. Yani çok güzel. Ben sizin eve gelmeliydim ya biliyorum. Gelin. Çok gelmek istedim. Yalkılara gitmek istedim ama bir türlü o kadar yoğun programa denk geldi ki çıkamadım. Sağ olsunlar İzmir'e kendileri geldiler. Çok Evet, teşekkür evet. ediyorum. Biz zaten İzmir'e çok gelmek istemiştik. Bir türlü denk gelmedi. Burada tanıdıklarımız da var, arkadaşlarımız da var. Yani sizin sayenizde buraya geldik. Çok teşekkür ederim. Ben gene bahane yaparım size. Tekrar da davet ederim merak etmeyin. Şimdi güzel ritmik jimnastik. Çünkü ben nereye geleceğim arkadaşlar? Yalkı'nın bir sahne duruşu var. Şimdi bu sahne duruşunu elde etmenin yöntemleri var. Tamam bir şan eğitmeni seni şöyle dur Yalkı, böyle dans et Yalkı diyebilir ama sen kendin dans etmeyi biliyorsan ve ben bakıyorum mesela ritmik jimnastik yapan kızların hep bir Evet. duruşları vardır. Yani şöyle durmazlar haliyle yani veya şarkı söylerken Ama annemiz de her zaman biz böyle bir yerde oturunca dik dur, dik dur. Dik dur Arkamızdan böyle şey yapıyor, dik dur. Niye böyle duruyorsun falan filan. Yani annemize teşekkür ederim. aile bu duruşun sahibi annen mi? Evet. Yani bu vücut duruşu, dik durmak Ama ritmik jimnastik de var tabii onun ki da de. etkisi var. Ama işte annemiz de hep bize söylüyor bunu. Süper. Şimdi dans var, resim var, enstrüman var. Binicilik. En binicilik. sevdiğim. Ben Binicilik. biniciliği çok seviyorum. Engel atlama. Yani ben atları her zaman çok seviyordum. Yalkı küçükken. ismi nereden geliyor? Yalkı. Aslında yılkı diye Yılkı, atlar evet. var. Ama yalkı bu ismi bana babam koydu. Hı. Denizde bir ışık. Anlamı bu. Nefismiş. Gerçekten harika. Çok sevdiğin bir şey.
Evet, çok seviyordum. Hep çok seviyordum. Sonra işte bizim orada bir çiftlik bulduk. Oraya gidiyordum. Bir gidiyordum. Bir yıl gitmiyordum. Sonra düşündük ki yok ben gene istiyorum biniciliği falan. Gene oraya gidiyordum. Şimdi bizim 3 tane atımız oldu. Evet, tesadüfen oldu. Biz işte ben çiftlik uzakta olduğu için biz atları yanımıza aldık. Evet, hep yanımızda dursunlar diye. Ya evde mi? Bahçede. Evde sayılır. Hadi canım. Evet, bizim karşıda eski bir tane ev var. Bayağı eski. Ev mi? Orada evet, Ahır ahır mı var vardı? orada. Eski bir ahır. Biz onu temizledik. Ben onu temizledim. Yıkadım atlar için. Sonra atlar geldi. Bizim aslında bir tane atımız var. Ama işte onlar yalnız yaşayamadığı için ikinci atı verdiler. 2 at oldu. Ay, Sonra da anladık ki bizim atımız hamileymiş. Bir de doğum izlediniz. Ya izleyemedik. Gece oldu. Ama sonra sonuçta sabah doğurdu. kalkınca evet. Ve çok mutlu olduk ya. Ama tesadüfen oldu bu. Yani hiç bilmiyorduk onun. Yani, Şok oldum. yani tahmin edebiliyorduk. Ama işte belki de değil, belki de hamile. İşte şu an 3 tane atımız oldu. Çok güzel. Hiç vallahi ben önceden böyle bir şey söyleselerdi bana senin 3 tane atın evinin yanında duruyor. Ben inanmazdım ya da bayağı çok sevinirdim. Zaten ben sabah okula gitmiştim. İşte at aslında doğurması gerekiyordu artık yani günler geldi. Annem arıyor beni ben okuldayken söylüyor doğurdu diye. Ben okulda böyle düşüyorum. Dizlerime ağlamaya başlıyorum sevinçten. Herkes bana böyle bakıyor. Sonra okuldan erkenden geldim görmek için. Atlara bakmak için. Peki, güzel. Şimdi böyle bir hayat yani pastel renkler gibi yani her şey aslında. Bir sürü renk var senin hayatında. Bu çok güzel bir şey. Şarkıcılığı geliştirme aşamaların neler peki? Yarışmalar ayrı konu. Fakat Mama Knows Best mesela bence top bir şarkı. Jessie J'in en efsane söylediği şarkılardan biri. Yani bunlara nereden meraklısın ve nasıl geliştiriyorsun şarkıcılığını? Biz hep böyle bir şarkıyı alıyoruz, bitiriyoruz yani onu yapıyoruz. Sonra yeni Öğretmeninle bir mi? şarkı. Evet, öğretmenimle. O mu Sonra sana bu şarkıları söyle diyor yoksa sen mi? bazılarını ben diyorum işte ben bu şarkıyı söylemek istiyorum. Sizce nasıl bir şarkı işte güzel mi, hayır mı, değil mi? İşte o da diyor evet bu güzel bir şarkı falan. Ya da o bize şey gösteriyor işte böyle şarkılar var böyle şarkı söylemek ister misin bu şarkı söylemek ister misin? Biz de beğenince seçiyoruz. Onu başlıyoruz yapıyoruz hepsini detaylı bitiriyoruz. Sonra yeni bir şarkı alıyoruz. Yani repertuarımız böyle daha büyük oluyor. Yalkı senin şu an kaç şarkılık bir repertuar var? Of çok. 100. Ya bilmiyorum. Yalkı, Saymadım. bugün sen Antalya'da böyle bir yerde çıksan veya bir yerde bir konser versen kaç saat sahnede kalabilirsin? Geçen ablamla sanırım 1,5 saat söyledik. Beraber söylediniz sahnede. Evet. Yalkı Antalya'da sahne alma şu an planları yapıyor arkadaşlar. Evet bulmaya çalışıyoruz. Sadece Antalya'da değildi aslında. Farklı şehirlerde de olabilir. Belki İstanbul'daki ileride hayalleri konservatuvara gitmek vesaire. Ben şu an çok merak ediyorum bu senin sahne düzenini yalnız. Yani seni sahnede izlemeyi çok isterim. Bir konserde. Hiç böyle bir deneyimin oldu mu? Konser yapmak Tek mı? konser evet. Yalkı konseri. Hani giriş şarkısı. Tabii ki isterim. Ama şimdi daha Sana çok... bir de dansçılar falan da lazım yanına şimdi. Ha evet bir şey hatırladım bu arada. Hatırla. Bizim otelde 2 yıl konserimiz vardı. Biz konser veriyorduk ablamla. Yani bütün geceyi biz idare ediyordunuz. evet. Biz ablamla şarkı söylüyorduk. Arkamızda da dansçılar vardı. Mesela ilk şarkıyı birlikte söylüyoruz. Bu konserin adı da Music Was My First Love. Yani şarkı benim ilk Güzel. aşkımdı gibi. Yani şarkı değil müzik. İşte ilk şarkıyı birlikte söylüyoruz. Sonra ben çabuk üstümü değiştiriyorum. Birinci şarkı gitti. Sonra ben şarkı söyleyince Tayız üstünü değiştiriyor. İkinci şarkı. Böyle 3, 4, 5 diye gidiyordu. İşte turistler çok beğeniyordu. İnsanlar çok beğeniyordu bana. Yalkı buradayken. Ben Yalkı'ya şarkı söyletmezsem
Olmaz. Söylerim tabii ki de. Of, işte bu aradığım şey bu. Ne söylemek istersin? Bir altyapı yok. Akapella Bir şey olmaz. söyleyeceksin. Akapella Aynen. söylerim. Falling. Şarkı biliyor musunuz? Alicia Keys. Tabii ki. Hiçbir Ama şey bir çalmıyorum. tane nota alsam olur mu? Tabii. Do diyez. Do diyez mi alacaksın? Evet. Dur sana şuradan bir do diyez alayım. I keep on falling in love with you. Sometimes I love your eyes, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone where I love you. I never felt this way. How do you give me so much pleasure? Cause of me so much pain. Just when I think I take it more than what fool, I'm still falling back in love with you. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone where I love you. Güzel güzel, gayet keyifli. Özellikle tiz seslerini çok rahat çalışmışsın ya. Bir de çok rahat şarkı söylüyorsun hakikaten ya. Keyifle. Seviyorum çünkü. Hani biliyorum, çalıştığımı biliyorum yani. Şimdi bu tarz böyle R&B şarkı söylüyorsun. Başka ne var? Tür değiştirelim mesela. Aslında ablamla güzel bir Karadeniz şarkısı söylüyoruz Onu ama beraber ablamla söylersiniz. birlikte Onu söylüyoruz. cebe koyuyoruz. Başka? Mesela Rus folk şarkıları söylüyor musun? Evet, Bir tane de ondan söylesene. söyleyeyim. Как в Иерусалиме рано зазвонили, радуйся, радуйся, земле, развеселый Божий Сын, Божий народился. Bu ne? Devam et. А придут к тебе три праздничка в гости. Радуйся, ой, да, ой, радуйся, земле, развеселый Божий Сын Божий народился. Ha. Ama biraz gene yüksekten oldu. Gene tabii ama problem değil. Bu bir Rus halk şarkısı mı? Evet. Ne kadar farklı bir okuyuş stili var. Aslında onların da biraz böyle farklı şeyleri var, stilleri var. İşte ben bu stilden söyledim. Sen biraz kendine uyduruyorsun yani. Yok, aslında şarkı böyle. Ya böyle bir işte okurken böyle bir şey yaptın. Hani. Oo, böyle bir gırtlağına biraz Evet. sesi düşürerek okudun. Evet. Oo, böyle evet. böyle sesler falan çıkarmaya başladın. Merak ediyorum. Bazı böyle Rus şarkıcıları mesela dinliyorum. Özellikle böyle şey gibi, hani kuş seslerini taklit eder gibi söyleyen Ha, var. evet. Farkında mısın onları hiç? Evet, Şöyle evet. şeyler deniyor musun kendin?
Denedim herhalde öyle. Aa. Evde falan. Ne deniyorsun peki öyle şeyler? Yani uyduruk bir şey mi deniyorsun yoksa bir şarkıyı mı çalışıyorsun hiç? Yok, uydurup. Ya, kendin deniyorsun. Evet, evet. Neler deniyorsun mesela? İşte aslında ben bütün şarkılarda mesela bir şarkı duyuyorum, güzel bir yer var. Ben onu söylemeye çalışıyorum falan, deniyorum. Türkçe şarkı söylüyorsun. Söylüyorum. Ne söylüyorsun? İşte ablamla birlikte söyleyeceğiz. Karadeniz türküsü söylüyorsun. Evet. Onun dışında pop falan hiçbir şey söylüyor musun? Yok, Türkçe? pop hiç söylemedim. Gerçekten mi? Ama söylerim bence Bence yani. de söylersin. Ama hiç denemedim. Denemedin. Ya çünkü ben şimdi Türkiye'de yarışmalara çok girmediğim için hani girseydim yani Türk şarkı isteyeceklerdi. Ben de Türk şarkı öğrenirdim. Normalde ben işte farklı ülkelere gittiğim Çok için iyi. daha çok İngilizce ya da Rusya'da gittiğim için Rusça falan öğreniyorum. Karadeniz şarkısını babamız için hazırladık. Babamız Karadenizli olduğu için o çok seviyor. Hı. Bu şarkıyı söyleyin falan dedi. Biz de Onu öğrendik söyledin. şarkıyı. Ya Yalkı ben bilmiyorum bundan sonra neler yapacaksın, neler edeceksin. Yani biraz sonra annenle de konuşacağız zaten. Bir gelecek hayali isterken aslında çok ilginç de bir şey var. Mesela ben Yalkı'yı izlediğimde, ilk izlediğimde şunu demiştim. Yani Türkiye'de büyük bir yıldızın yani büyük bir sesin yaşadığını fark etmiştim ve o çok hoşuma gitmişti açıkçası. Ve gelecek ümitleri olan, gelecek hayalleri olan fakat bunun içinin boş olmadığını görmek daha güzel. Çünkü tanınmak, ünlü olmak, başarılı olmak aslında bunlar bugünün sosyal medyasıyla, bugünün anlık köpükleriyle çok hızlı elde edilebilen ve çok hızlı yok olabilen şeyler. Ama biraz sonra da göreceksiniz sohbetin içinde. Hep müzikle, hep eğitimle, hep kendini geliştirmekle bezenmiş bir hayat. Ve ana temel hayat felsefesi mutlu olmak. Öncelikle kendini mutlu olması. Bir kafeste bir hayat yaşamamak. Evet ve kendi işini güzel yapmak. Yaptığın işini cidden güzel yapmak için çalışıyoruz. Yalkı. Bir şey daha söylemek Söyle, istemiştim. istediğin kadar söyle. Bir tane arkadaşım var. Sizi çok seviyor. Buradan ona selam vermek istiyorum. Benden de çok selamlar. Fatih, merhaba. Fatih. Çok selamlar. Yalkı 2 kere söyledi bak. Kıymetini bil Yalkı'nın, ben söyleyeyim. Yalkıcığım ben bir tane daha kısacık bir şey dinleyeyim, ondan sonra seni ablanı alayım. Tamam. Zaten burada olacaksın. Sen bir yere gitmiyorsun da ablan da Evet. geliyor yani. Ne söylersin? Ne söyleyeyim? Bir düşünmem lazım. Düşün. Hiç Eurovision şarkılarından biliyor musun? Camalarım falan 1944. Camala mı? Aha. Biliyorum. Biliyor musun? Camala? Hangi Camala? Şey var ya, Eurovision'da kazanmıştı. Haline doyamadım. Evet, evet, anladım. Rusya'da da okuyorlar. Evet, onun şarkısı değil bu ama o şarkıyı değiştirdi. Öyle yaptı ve ben onun versiyonunu söyledim. Sen de mi söyledin onu? Hayır, onu sizin söylediğin şarkıyı söylemedim. Başka bir şarkı. Başka bir şarkı. Söylesene onu o zaman. Onu çok önceden söyledim. Hatırlamıyorsan başka bir şey de olabilir. Bu arada bu şarkıyı, Cemal'ın şarkısını Vakıttı Bala'da söylemiştim. Nasıl başlıyordu onu bile hatırlamıyorum. Ha. Tamam. The words about something warring. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, but their evolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. And you bet the shots and your style is growing. But I don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fight. Some is good, some is bad. And the joke we're rather sad. There it's all just a little bit of history repeating. Oh, yeah.
farklı tarzlar da söylüyorsun galiba. Birazcık çünkü Mama Knows Best dinlediğim anda senden böyle bir rock hissi de var. Caz falan da çok seviyorum. Caz ne söylüyorsun mesela? O Ben da şimdi seni bulmuşken buradan söyletmem. Hayatta göndermem çünkü. siz bu böyle kadar bir güzelsiniz. grup biliyor musunuz? Postmodern. Evet. Onlar Jukebox. bütün şarkıları caz şeklinde yapıyorlar. Ne mesela söylüyorsun oradan? Oradan gene ablamla birlikte bir tane şarkı söylüyoruz. Tamam, bu da ablanla 2 mi olsun? o zaman? Evet. Tamam, bu da Güzel bir ablanla şarkı. 2. Aslında 3 şarkı söyleyelim. Tamam. Bir tane daha var çünkü güzel. Hadi o zaman ablanı O da çağıralım. Lady Gaga'nın şarkısı. Lady Gaga'nın hangisi? Shallow. Shallow söyleyeceksin. İkiniz mi söylüyorsunuz? hep Evet bunları? çünkü orada 2 ses yapıyoruz. 2 ses yapıyorsunuz. Şimdi sırada Yalkın'ın ablası. Deis miydi? Thais. Thais. Evet Thais. Thais. Ona soralım bakalım Thais ne demekmiş. Haydi. Evet, şimdi kalabalıklaşıyoruz. Gayet de güzel oluyoruz. Şimdi Yalkın'ın ablası Thais burada. Thais, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, yani daha yeni geldiniz İzmir'e ama uzun bir yolculuktan geldiler arkadaşlar. 9 saat otobüsle geldiler valla. Süpersiniz. Önce çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Biz teşekkür ederiz. Thais, senin de bir yolculuğun var. Şimdi beraber aslında benzer şeyleri yapmışsınız işte. Ritmik jimnastik. Evet, ikiniz. Önce sen başlıyorsun. Evet. Senin hatta orada birinciliklerin var. Anlatsana biraz onu. Ben ritmik jimnastikte bayağı ilerlemiştim. Türkiye şampiyonasına kadar ilerlemiştim. Hatta dereceye girmiştim. Türkiye'nin 20.si gibi bir şey olmuştum. Sonra da yavaş yavaş müziğe yönelmeye başladık. Daha çok müziğe zaman ayırmaya başladık. Öyle yavaş yavaş terk ettik. 6 yaşında jimnastiği. şan dersleri başlıyor küçük küçük. Evet. Yalkı'ya sordum biraz önce. Dedim ki hani ne yapıyordunuz 6 yaşında şan dersinde? Ya dedi ki böyle eğlenceli, işte çocuk şarkıları bakıyorduk önce dedi. Sonra biraz daha farklı şeyler bakmaya başladık. Evet. Dedim, nasıl egzersizler yapıyordunuz dedi. Mesela Havana şarkısının mesela böyle içindeki Havana na 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 na. O nasıl bir şeydi? Sen hatırlıyor musun onları? Yani onlara ses açma gibi bir şey yapıyorduk. Havanın hecelerini falan oynatarak söylüyorduk böyle. Sesimizi Hatırlıyor musun açmak bir için. şeyler bu egzersizlerden? Çok hatırlamıyorum aslında. Çok eskiden de. Şu an ama sonrasında peki 6 yaşından bugüne kadar şan dersi almaya devam ediyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Şu an peki egzersiz yapıyor musunuz? Evet biz yani dersin yarısını ses açma. Yarısında Evet. ses Evet. açıyorsunuz. Zaten o süreçte de öğretmenimiz bize nasıl ağzımızı açacağımızı, eksiklerimizi, artılarımızı anlatıyor. Yani o da çok verimli geçiyor. Peki o şan dersinin içinde klasik şan eğitimi mi alıyorsunuz? Hani mam 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 gibi mi? Yoksa daha farklı mı? Tabii O- klasik de var. evet. Daha farklı yeni Karışık. metotlar da var. Mesela Hepsinden- yeni metottan kastınız ne? Biraz konuşalım hadi bakalım. Dedikoduya geldik. Buyurun. Mesela aynı Havana şarkısını açıyoruz. Böyle hecelerini oynatarak söylüyoruz Örnek ver. böyle. Mesela nasıldı? Mesela en son derste nasıl ses açtınız? Hatırlayın bakalım. Mesela böyle farklı bir şarkısının şeyini söyleyeyim. Hangisini? Ha, evet, Havana. Evet. Havana on my me way. Havana on my mind. Üste çıkıyor. Evet. Aslında YouTube'dan da böyle Cherry Porter'ın Aha. Çok güzel egzersizlerini videolar var. evet, Evet çok yardım ediyordu. Ben mesela yarışmaya gidince taksiyle hep onu açıyor. açıyorum onu. Orada bayağı sesli söylüyorum bu egzersizi. Taksici böyle. Yani bu tamamen başka bir metot deniyorsunuz artık. Yani şarkıların, melodilerin içindeki hareketlerle yükselen farklı bir açım. Sen mesela ne çalışıyorsun? Soprano mu çalıştırıyor seni hoca? Biz en alttan en yükseğe kadar çıkıyoruz yani bütün diyapanumuzu Ama okulda geliştirmeye soprano çalışıyoruz. olarak seçtiler. Evet, okulda soprano olarak. Okulda sopranosunuz ama şan eğitimi alırken böyle bir şeyiniz yok. 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 Açık yani. Evet. Ne çıkıyorsa hepsi var. Evet. Peki sizce sesi sınıflandırmak doğru mu?
Yani koroda olsa mesela Evet, mantıklı koroda olsa, oluyor çünkü evet, mantıklı herkes mesela. potansiyeline göre seçiliyor, söylüyor. Ama Peki soloyken? Soloyken yani insan hangi şarkıyı seviyorsa onu söylesin yani ona. Gidip de alttaki şarkıları evet, gidip de söyletemezsin. kendini Seviyorsan- zorlamasın yani yükseğe çıkacağım, illaki yüksek notaları alacağım. Evet. Yani rahat olduğu tonunda söylemesi en güzeli bence. Thais de yarışmalara katılmış bu arada. Thais'in anlamı ne? Thais'in anlamı aslında Karmaşık ve yolcu. Thais Afinska diye bir tane Rus kitabı var. Türkçenin çevirisi var mı yok mu bilmiyorum ama yok gibi. Daha o kitabı okumadım ama çok okumak istiyorum. Oradan mı geliyor Thais? Evet, oradan geliyor. Annem o kitabı okuduktan sonra Aa. ismime Thais vermeye karar verdi. Güzel, güzel. Peki. Sen de güzel sanatlara gidiyorsun. Evet. İkiniz de müzik yolculuğundasınız. İkisi de cello çalıyor, ikisi de piyano çalıyor. Sen ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun Thais? Ben de yani kendi ama şeylerimin ne kadar geliştirebiliyorsam geliştirmek istiyorum kendi imkanlarımı. İleride piyano çalarak, cello çalarak şarkı söylemek istiyorum. İsterdim. Konser vermek Güzeller isterdim. ya. Görüyorsunuz değil mi? Konservatuvara ileride konservatuvara gitmek istiyorum. İstanbul'da olabilir belki. Böyle. Güzel. Müzik yolculuğunuz şu an sen 17 yaşındasın. 15 yaşında kardeşin. Yarışmalara katılmaya devam etme gibi bir şeyiniz var. Ya şu an yarışmaya katılacak. Eli yalkı gazda yani. Ben katılacağım diyor zaten. Sen aradaydın böyle. Katılsam mı katılmasam mı? Ben de daha çok Daha işte... önce katıldın ama sen Evet, daha yarışmalara. önce katıldım. Ama şimdi kendimi tam böyle hazır şekilde bulmak istiyorum. Tam hazırlanarak artık ben de katılırım. Ama ilerideki yıllarda. Şimdi beraber şarkı söyleyeceksiniz ya. Neler söyleyeceksiniz? 3 tane belirledi Yalkı. Ne söylersiniz? Ne istersiniz? Ya da önce senin bir sesini böyle sadece senin sesini duysak. Olur. Oo, çok havalı. Ne söylersin? Rihanna'nın Love on the Brain şarkısını söyleyebilirim. Oo, tamam, ben eşlik etmeye çalışacağım ama bana güvenme. Hadi. And you cut me like, what do you want from me? And I've tried to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you cut me like, you love when I fool apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like Don't you stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. Yo, ya ne kadar güzel söylüyormuşsun. Sonunda GoPro'muz şarjından iflas etti gitti sıcakladığı için. Ama çok güzel. Bir tane daha söylesene ya. Renk çok güzelmiş sende de. Birlikte Yalkı'yla söyleyebiliriz. Hadi beraber söyleyeyim bir tane de. Ben şey düşündüm. Shallow. Shallow. Sonra Just bir tane. Tamam. All About the Best. Evet. Ve Tamam. Karadeniz. Tamam. All About the Best'ten başlayabiliriz. Evet. Hadi başlayalım. Yok. Because you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no science too, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the buzz is chasing, all the right junk in all the right places. I see the magazine, walking in a Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, just try them up. 'Cause every each of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the night.
So go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, Baştan söyleyin abi güzel bir gireceğinizi. Ben ne yapacağımı biliyordum. Harika. Çok güzelsiniz ya. Teşekkürler. Ay izlemek ne kadar zevkli. Bir de çok güzel havaya giriyorsunuz ha. Ritimler, keyif, enerji geliyor. Dansla da uğraştınız değil mi? Yalkı söylemiş evet. siz de beraber. Ne dansları yaptınız? Çok farklı dansları. Evet, Evet, farklı. jimnastik vardı. Jazz funk vardı. Sonra normal Her türlü dans Evet. ediyoruz biz. Dans etmeyi hip seviyoruz. hop vardı. Evet, Girly hip hop. hip hop vardı. Hep farklı danslardan. Evet. Çok güzel. Dans videosu çektiniz mi hiç? Evet. Var. Ekran karşısına. Çok güzel oluyor çünkü ya. Var. Son dönemde çok... Mesela ben Taylor Hatala'yı çok takip ediyorum. Siz takip ediyor musunuz bilmiyorum onu. Bilmiyorum. O da bir Amerika'da dans yarışması kazanmıştı. İki kardeşler onlar da. Yok, biz Taylor tanımıyoruz. Hatala. Sizi izletirim biraz sonra. Bir öyle videolar mı geliyormuş değil mi? Ay çok güzel. Hadi devam edin. Susmayın. Siz hiç susmayın. Karadeniz söyleyebiliriz. Karadeniz söyle. Gidi Karadeniz. Какой-то. Bize bir nota basabilir misiniz? Hangisini istersiniz? Fa şey. Fa demiştiniz. Fa şey. Hey gidi Karadeniz, doldu da taşamadı. Etmeyelim sevdalık, edenler yaşamadı. Koyverdin gittin beni, oy koyverdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, oy yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, oy yine bana kalasın. Sevdan senin aşkın, ciğerlerim dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen ay? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Allah çok zevkli ya. Bu babanız için değil mi? Evet. Bir tek Karadeniz türküsü mü var söylediniz Türkçe? Halk Bunda müziğinde. bir tane daha var. Evet, bir tane Aa daha ne var? Sensiz miydi? Evet. O nasıl bir şey? Hangisi? Nasıl söyleniyordu ben unuttum. Karadeniz türküsü mü o da? Yok, Karadeniz türküsü değil. Ama Lazca sanırım, evet. Aa. Na na na. Sevdam başım. Evet, başla. Go. Sevdam başımdan gitmez, ömür biter o bitmez. Sevdam başımdan gitmez, ömür biter o bitmez. Yazmışım yüreğime, ne yapsan yap silinmez. Yazmışım yüreğime, ne yapsan yap silinmez. Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertlerimin gizli sebebi
sensin. Bu gönül senden sonra hiç kimseyi sevmesin. Dermansız dertlerimin gizli sebebi sensin. Sevdadan başka bir dert girmesin yüreğime. Sevdadan başka bir dert girmesin yüreğine. Yar Mevlam benden asıl versin senin ömrüne. Yar Mevlam benden asıl versin senin ömrüne. Allah Allah. Pamuk gibi oldum ya. Siz nereden öğrendiniz bu şarkıyı? Babamız. Evet, babamız öğretti gerçekten de. Kimin şarkısı Hep bu? dinleriz Kim babamızın söylüyor? arabasında. Kimin şarkısı bu? Bulacağız ama. Evet. Çok güzel. Ya beraber söylediğiniz zaman çok daha başka bir frekansınız var. Evet, ben de çok seviyorum Yalkı'yı söylemeyi. Abi ben Çok de ayrı oluyor. söylemeyi çok seviyorum. Peki beraber evde dans ederek falan söylüyor musunuz şarkılar çılgın çılgın? Evet, Evet. oluyor bazen. Evet, bazen biz battle falan da yapıyoruz. Mesela bir nota söylüyoruz, ben başlıyorum. O sonra bir tık daha yüksek söylüyor. Ben sonra bir tık daha yüksek söylüyorum. Böyle yarışıyoruz. Hani kim daha güzel söylüyor, kim daha yüksek söyler falan. Anneniz eşlik ediyor mu peki size? Yok. Yok. Annemiz pek Bir saniye, şimdi bu ses nereden gelebilir? Yani ya babadan gelecek ya anneden gelecek. Babanın sesi güzel mi? babamız seviyor söylemiyor ama şarkı şarkı söylemeyi. söylemeyi sever. Seviyor. Anne Anne şarkı söylemiyor. Söylemiyor ama o da seviyor O yani. da seviyor. O Hiç dans duydunuz mu etmeyi sesini falan peki? seviyor mesela. Evet. O dans falan ondan herhalde. Evet. ya bu şarkıcılığın tam bir şekli yok yani. Siz kendi kendinize geliştirdiğiniz bir şey bu. Yok, evet. Gerçekten Aslında öyle. Yalkı'dan geliyor. Ben daha çok peşinden geldim. Yalkı böyle şarkı söylemeye başladı. Annem hep Yalkı'nın şarkı söyleyişini duyuyor. Annem arabada müzik açıyor. Yalkı eşlik ediyor. Eşlik ediyor. Sonra annem müzik öğretmeni buldu bize. Ben de öylesine katıldım yani. Beğenirsem ben de devam ederim diye. Öyle Çok güzel. gittik. Ben de söylüyorum artık. Aferin size ya, süper. Şu an cello da çalıyorsunuz beraber. Evet. Ne Benim- seviyedesiniz? Cello kampına gitmiştik. Çok güzel bir cello kampıydı ama. Evet, çok zevkli geçmişti. Orada 4 cello çaldık. Yani çok güzeldi o günler. Biz zaten ben düşünmüştüm. Ben bu cello'yu nerede çalabilirim? Ben aslında cello'yu çok seviyorum. Evet. Ama Antalya'da cello satılmıyor bile, yani cello yok orada. Var ama böyle kötü cellolar. İşte biz zaten bizim ilk cello Türkiye'dendi. Sonra onu geri verdik. İkinci cello'yu Rusya'dan getirdik. Çok iyi bir cello. İşte öyle, sonra işte bu cello kampıyı Evet. bulunca çok güzel olmuştu. Sadece biz Yalkı'yla ikimiz vardık yani. Bir tane de cello'muz var. Evet. Birbirimize eşlik edemiyorduk doğru Evet. düzgün. Yani piyanoyla olabilir bazen. Öyle sonra cello kampına girdik. Orada orkestra şeklinde çaldık. Çok güzel. Neler Vakit çaldınız geçirdik. peki? Willerman, işte Saraband. böyle Game of Thrones falan da çalmıştık. Evet. Güzel, güzel. İkinizin de nota eğitimi var. Ne seviyede nota biliyorsunuz? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hadi canım, daha fazladır o ya. Orada değildir o iş. Yok yani nasıl Yani anlayamadım. solfej bilginiz ne seviyede? İyi mi solfejiniz? Yani Notayı iyiyiz, gördüğünüz gibi çok şakır iyi şakır. sayılmaz, çok kötü de sayılmaz. Yani Evet, orta orta. seviyedeyiz. Orta Yani seviyedesiniz. sorarlarsa yaparız. Ama ileride daha farklı bir şeyler yapmak için daha da geliştirmeniz Evet, gerekecek. çalışıyoruz zaten. şu an. Evet. Solfej Bunun üzerine dersleri falan. çalışıyoruz. Evet, bunun üzerine çalışıyoruz. Ya çok güzel. Ben 3 tane şarkı dedim ama 2 tane Türkçe söylettim size. Farkında mısınız? Bir tane daha söyleyeyim. Bir tane daha söyleyin hadi. Sizi bulmuşken ben söyleyeyim. Çok güzel çünkü yani yaptığınız şey. Нет, это низко. Окей. Tell me something, boy. Are you happy in a smaller world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In the good times I feel myself belonging.
for change. And in the bad times I fear myself. Allah. Ya beraber uyumunuz çok zevkli. Belki bir yarışmaya beraber de katılabilirsiniz bu arada kızlar. Olabilir. Çünkü çok güzel söylüyorsunuz yani. Hatta böyle ikiniz de cellolarınızı alsanız önünüze. Hem çalıp Evet. ikiniz de söyleseniz aman Müthiş yarabbim. olurdu. Böyle bir şey yok, farkında mısınız? Yok yani. İşte onun şu için an. kendimizi şu an geliştiriyoruz. Geliştirirsiniz. Yani o İleride celloyu biri bas gibi güzel bir şeyler çalacak. yapabilir. Evet. Sonra aralarda diz alıp sonra tekrar nefis düzenleme yapılabilir. Yaparız bu işi. Aa, işte bu. Şimdi annenizi alalım mı? Alır. Alın. Tamam. Şimdi anneleri. Ortalık yangın yeri bugün. Şimdi Biz başladık mı? Yalkı ve Thais, onlarla sohbet ettik. Bu işin mimarıyla konuşmamız gerekiyor. Evgenya Hanım buradalar. Yani inanılmaz ya. Sizle sohbet ettiğim andan itibaren yani sanatla dolusunuz, müzikle dolusunuz. Çocuklarınızı acayip yetiştirmişsiniz. Neler anlattılar bana burada. Resimlerimizi yaptık dediler, duvarlara astık evde. Yani sanatla uğraşmışlar, dansla uğraşmışlar ve hepsini siz yönlendirmişsiniz. Nasıl yaptınız bu işi Evgenya Hanım? Biraz kendinizi anlatsanıza. Sizi de tanıyalım. Size göre çok fazla geliyor. Bize yani biz Rusuz, onlar yarısı Rus. Ben tamamıyla Rusum. Bize göre bu çok normal şeyler. Siz Moskova'da mı? Nerede Evet, büyüdünüz? Moskova'da mıydı? oturuyoruz. Evet. Aha. Yani Sizin eğitiminiz var mıydı? Yani sanatla ilgili bir çalışmanız oldu mu hiç? ben resim yapabiliyorum. Ben mesela Çini tabakları yapıyorum. Ama benim meslek, ben ekonomist. Ben üniversite ekonomist bitirdim. Güzel. Daha neyse. Böyle ortaokulda, ilkokulda, çocukluk çağlarında sanatla alakanız var mıydı peki sizin de? Gerçi Rusya'da hep Ben sanatla dans ilgili... yapıyordum okulda. Ben de resim stüdyoya gidiyordum. Şarkı bu yetenek yok. Ben de sıfır. Ben Bu çocukların sesleri nereden geliyor peki? Bilmiyorum. Hepimiz şaşırdık. Biz hiç beklemedik. Hiç Allah beklemedik. Allah. Yalkı belki anlattı. Bilmiyorum. O okula başladı. Orada İngilizce dersinde şarkı söylemek lazım. Ezberlemek için daha kolay oluyor çocuklar için. Onlara birkaç tane şarkı verdiler. Onları ezberlemek lazım. O da ezberlendi. Arabada oturuyor, söylüyor. Ben o an çok iyi hatırlıyorum ki burada ben oturuyorum, burada babası oturuyor. Biz böyle baktık birbirine. Yani bu kadar Nasıl tam söylüyor? söylüyor ki biz anladık ki müzik öğretmeni bulmamız gerekiyor. Kaç yaşındaydı o zaman? 6. 6 yaşında. Ondan önce hiç haberimiz yoktu ki onun böyle bir yetenek var. Hiç yani hiç düşünmedim. Ama onu keşfettiğiniz an ablası? Ablası, Thais sonra zaten diyor ki ben de Yalkı ile beraber başladım diyor gerçi ama. Evet, onların yolları çok farklı. Çok farklı. Thais çalışırken her şeyi kazanıyor. Ve farklı şekilde kazanıyor. Ve farklı şeyleri kazanıyor. Yalkı da sanki onun hazır var. Sadece içinden al Çıkarıyor. göster. Allah Allah, ne güzel bir şey ya. Evet. Ama siz bunu fark etmişsiniz. Evet. Yani ve yönlendirmeye Onu başlamışsınız. herkes, onu babası da fark etti. Herkes fark etti. Bizim öğretmen de hemen söyledi. Ve sonra biz destek veriyoruz. Neler yapmışsınız ya. 6 yaşında şan eğitimi başlamış küçük çocuklara. Bu Rusya'ya göre bu geç başladık biz. 6 geç mi? 6 geç. Rusya'da kaç başlıyor mesela? 3 yaşında düşünmeye başlıyorlar. 4 yaş çocuk için enstrümanlar var. Mesela onlar cello çalıyorlar. 2 sene önce başladılar. Kimse inanmadı ki başarılı olabilirler. Çünkü çok geç. Bu çok yani sen artık senin hayat Bitmiş. bitti. Evet. Yani 15'te tamam yani. 17'de o. Evet. Gerek yok başlamaya diyorlar Evet. yani.
Çünkü 3 yaşında başlatıyorlar. Evet. Yani siz düşünün yani çocuk neler ve nasıl öğreniyor. Ama o zaman o çocuğun çocukluğu yok. Biz hem çocukluk şansımıza Rusya'da değildik, Türkiye'deydik. Hem çocukluğu yaşadılar Allah Allah. hem de böyle Sanatla ilgilendiler bir şekilde. Ama bu ilginç. Yani Rusya'da 3 yaşında başladığında bir çocuk evet büyüyünce bu diyorsun ki müzisyen olacak belli. Ama bir şekilde de hiç o kadar belli, çok belli çalışıyor. olmaz. Ha, belli de belli değil. olmuyor. Bu çocuk belki 15 yaşında sana söyleyecek ki bıktım. Kapı kapat, bir daha İstemiyorum. girmiyorsun. Evet, bu kadar bu çok büyük bir sorun şimdi. Rusya'da, bütün dünyada ben biliyorum ki ve Rusya'da mesela eğitim çok yoğun. Gerçekten 3 yaşında değil, 1 yaşında bile başlıyorlar. Yapma Müzik ya. değil, böyle sayı, renkleri, sanki çocuk onu kendi öğrenemeyecek. Sanki 2 yaşında ya da 5 yaşında sayı öğrenseydi geç. Değil ama Anlıyorum. bu business. Ve çocukları oraya sokuyorlar ve diyorlar bu çok önemli, saymak önemli, İngilizce çok önemli, bu şu ve çocuk o zaman sen çocuk için bir tanrısın, tanrı gibisin ve çocuk sana inanıyor, %100 inanıyor, Ya. yapmaya çalışıyor ama bu çok zor çocuk için. Sonra o ne zaman kendi akıllanmaya başlıyor, o görebiliyor ki Allah Allah. bu da kadar bir gariplik önemli var. de değil. Çok acayip ya. Ben niye böyle 5 yaşında herkes gezerken ben bu sayı çalışıyordum. Mesela benim arkadaş, ben gördüm ki o futbol oynuyordu o zaman ve şimdi benimle aynı okulda, aynı masada o 2 sene sonra başladı. Şimdi benim gibi sayıyor ona kadar, 100'e kadar. Beni kandırdılar diyor. Of. Yani düşünmeye başladı. Ve böyle çok ve 18 gibi çocuk tamamıyla kopuyor. Yani tamamıyla güven kaybediyor. Büyüklere. Anlıyorum. Hem büyüklere güven kaybediyor hem de yaptığı işi de artık eskisi kadar Ama sevmeyebiliyor. o bu kadar yoruldu Sıkılmış ve oluyor, değil sıkıldı. Ona şans sana ne enteresan. Bunu zaman olmadı çocuğun. O bilmiyor ben kim, ben ne. Ben ne, o artık sıkıldı. Daha öğrenmeden her şeyden sıkıldı. Çok haklısınız. Bu- Çok haklısınız. Ve şimdi bu büyük bir sorun. Siz çocuklarınızı öyle yetiştirmediniz ama. Onlara sormak lazım. Öyle mi yetiştirdi sizi? Yok. Biz Ne? her zaman istediğimizi yaptık. Her zaman Evet. neye yakınsak onu geliştirmeye çalıştı annem bizlerde. Evet, yani hiç böyle bir şey olmadı. Evet. Güzel. Ama tabii ki çok disiplin olacak. Disiplinsiz olmuyor. Hiçbir şey disiplin olmuyor. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Sana Allah ne kadar verdi, sen fazlasını geri vermelisin. O zaman bir şey oluyor. Yani rahatlık da bir yere kadar. Evet. Çalışma, disiplin de gerekiyor. Yani Evet. zaten sürekli size böyle söylüyor. Yani siz hem rahatsınız hem de bir yandan bak çalış kızım çalışmadan Allah'ım. Onlar asker gibi çalışıyorlar. Asker gibi. Gerçekten Gerçekten mi ya? yani büyük insan bu kadar çalışmıyor. Onlar okula gidiyor. Bu erken kalkıyorlar okula, otobüse biniyorlar, okula gidiyorlar. Doğru. Okuldan sonra onları özel ders bekliyor evde. Bundan sonra bazen konser bekliyor. Bundan sonra planda mesela yarışma var. Yarışma Onun için bekliyor. ayrı bir hazırlık. Yani herkes kaldıramıyor. Ben mesela biliyorum Rusya'da birkaç tane çocuk hem sahneye çıkıyor hem de arasında hastanede yatıyor. Yani bu kadar ağır geliyor bu. Var bir sürü, Gerçekten mi bir ya? sürü. Stresten mi yapıyor Evet, ya? stresten, yorgunluktan. Ya bu çok kötü bir şey ama ya. Bu da fazla Ama ya. bu ama Başarı böyle, böyle mi oldu herkes diyorsun? böyle istiyor. Çevredeki insanlar böyle İnsan- bekliyorlar, Yani istiyorlar. robot oluşturmaya çalışıyoruz sanki biz. Yani. Robot gibi yani. Hiç yorulmasın, sürekli çalışsın, daha fazlası olsun ama ne olacak? Şans kaçırmasın çocuk mesela. Biz mesela bir yerde durduk. Biz çok yarışmalara katıldık.
başarılı geçti. Biz memnun kaldık ama ben gördüm ki öğrenmek için zaman kalmıyor. Sadece bu şarkı üstünde çalış, yani oraya konsantrasyon ol, sen o zaman piyano Her bırakıyorsun, şeyi cello bırakıyorsun. bırakıyorsun, başka her şeyi Çünkü bırakıyorsun. tek bir hedef kalıyor. Evet. Sürekli o yarışmada başarılı olmak. Evet. Sanki başka hiçbir şey öğrenmesine gerek yokmuş gibi. Evet, Değil mi? evet ve sonra tamam bu enteresan, bu küçük bir çocuk güzel şarkı söylüyor. Bu küçük kedi gibi. Ne zaman küçük herkes seviyor. Büyüdü arasın Ya anneniz yani var ya Derya, inanılmaz. Derya ne demek bizde? Geniş, deniz. evet. Bilginiz çok acayip, güzel vizyonunuz var. Ama sonra Çocukken onlar çok seviliyoruz. büyüyorlar. Sonra Bu büyüdüler. çocuklar kim yarışmalarda altın çocuk sonra kumdan daha az değerli kalıyorlar. Çünkü hiçbir şey öğrenmediler o zaman. Çünkü zaman yoktu onların. Of. Bunun için ben onlara da söyledim. Siz nereden Biz, öğrendiniz bunları peki Evgenya Hanım? bilmiyorum böyle. Nasıl öğrendiniz Böyle bu doğdu. kadar bilgi? Böyle böyle Ben mi söyledim biz yavaşlıyoruz. Biz Aha. hiçbir yarışmaya katılmıyoruz. Katılmıyoruz. Siz şimdi çok ciddi şekilde eğitim almaya çalışıyorsunuz. Bundan sonra hayat sizin biraz yani profesyonel oluyorsunuz. Bundan sonra ne istiyorsunuz? Yani daha bütün hayat ileride. Yani böyle devam ediyoruz. İleride tabii konservatuar hayalleri var. Daha bir sürü şeyler Bunu yapmak düşünüyoruz, istiyorlar. Ama evet. onda bile hani güzel planları var Evgenya Hanım. Hani bir okul okuyacaksanız oraya bir şey çalışarak gidin. Durup dururken gidip hiç bir okul bitirmenin bir manası yok. Gerçekten kendinizi geliştirin. Sohbetimizde ondan bahsetmişsiniz. Mesela belki ileride Berkeley gibi bir okula girmek istersiniz ama orayı düz okumak yerine oraya bir beceriyle girip, bir yetenekle girip, bir güçle girip Evet. oradan Her şeyin bir şey elde zamanı etmek. var. Zamanı ve gelişimi var. Ya çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Şu kısacık zamanda bile sizin anlattıklarınız, sizlerin anlattıkları o kadar değerli ki. Eminim Türkiye'de izleyen bir sürü insan çok etkilenecektir. Bir sürü aile çok etkilenecektir. Başlangıçta sadece yetenek için yönlendirilmiş, hani işte al burada çalış değil mesele. Yani al sana özel hoca çalış. Hayır, bu değil. Bakın, işin bir felsefesi var, bir mantığı var. Hele real bakışınız, realistik bakışınız. Çocukken bir kedi gibiler. Herkes çok seviyor ama büyüdüğü zaman eğer içinde bilgi yoksa yok oluyorlar. Çok böyle. güzel ve çok acı bir cümleydi. Yani ben böyle içim acıdı yani gerçekten. Türkiye'de birçok insan, hatta dünyada birçok insan bunu yaşıyor. Çocukluk yaşlarda veya işte orta yaşlarda çok başarılı olup sonradan kim bilir ne bunalımlarla, ve dünyadaki birçok starı da biliyoruz yani Britney Spears'tan tutun, Evet. birçok yıldızın yaşadığı bunalımları, o hayatında yaşadığı şeyleri, her ne olursa olsun işin sonucunda bilgi, öğrenme, kendini geliştirme geliyor. Ve daha cesur olmak lazım. Cesur olmak. Ben bunu söyleyeceğim. Böyle örnek vereceğim. Mesela bu sistem var. Biz hepimiz bir sistem içinde. Kim mesela memnun eğitim sisteminden? Kimse memnun değil mi? Ya da medicin kim memnun? Kimse memnun değil. Yani sosyal herhangi bir sistem şimdi memnun değiliz. Hep şikayet ediyoruz. Bu Evet. yanlış, şu yanlış. Ama çocukları o sisteme emanet veriyoruz. Doğru. Yani sistem onları istiyor. Biz de veriyoruz. Hem sistem sevmiyoruz hem de sisteme sistemden bekliyoruz ki Ondan daha o iyi. çocuklara yardım etmeyecek. Yani ben mesela %100 biliyorum ki sorumluluk tamamıyla bizde. Sen bu sorumluluk başkasına atmak istiyorsun. Tamam, sen bilirsin ama senden başka kimse Ona bakmayacak senin kadar. bakmayacak. Ve sistem, eğer sen sistemden memnun değilsin, sevmiyorsun bu sistemi, sen niye çocuğu hem veriyorsun hem de iyi bir şey bekliyorsun? Olur mu? Mantık Mümkün yok değil. burada. Yok. O zaman biraz Çok iyi ya. söylediğim gibi cesur olacaksın. Sisteme karşı olacaksın. Sistem sana tabii ki ceza verecek. Çünkü sistem bunu affetmiyor. Sen ona hayır diyorsun. Sistemin dışına giriyorsun. Bir sürü ceza geliyor. Hemen.
Tamam. Ama o zaman senin şans var. Bir şey, başka bir şey. Eğer sen sistemden memnun değilsin, sen dene, sen. Ve hepimizin içinde biz inanıyoruz. Eğer biz Allah'a inanıyoruz, biz inanıyoruz ki o hepimize koydu, ona koyduğu bir şey, onu açmak lazım, çıkartmak lazım ve insanlarla paylaşmak lazım. Sistem buna izin vermiyor. Yani mesela. ne olursa olsun ailelere görev düşüyor diyorsunuz. Yani sisteme emanet edip ondan Evet. çok iyi bir şey beklemek değil, sizin müdahale edip elinizden gelenin %100 daha iyisini böyle. yapmak için çabalamanız gerekiyor. Vay be, çok acayip. Bugün gerçekten çok mutlu bir günümdeyim ya. Acayip. Bir şey söyledi Yalkı. Dedi ki biz dedi 1. sınıftaydı özel okula gittik. Ondan sonra köy okuluna gittik dedi. Evet. Neden öyle bir şey yaptınız? Gerek yok demişsiniz. Acımadı bize. Bilmiyorum. Bu, ben biliyorum. Ben sadece Anlatmak mı istemiyorsun? ben kötü bir şey söylemek istemiyorum. Biz zaten Türkiye'de yaşıyoruz. Anlıyorum. Ama Yani özel okuldan memnun Özel mu okul- değildiniz? ben anlamadım biz ne için bu para ödedik. Özel okul bu sabun balon gibi. Çok renkli, büyük olabilir, içi boş ama. İçi boş. İçi boş. Mesela özel okul var. Aynı yerde hem özel okul var hem de devlet okulu var. Evet. İnsanlar aynı şehirden Hı hı. öğretmenler. Doğru. Özel okul söylüyor ki biz daha iyi eğitim vereceğiz. Neden? Sizin kadro Ankara'dan mı geliyor? İstanbul'dan mı geliyor? Doğru. Hayır. Kadromuz Burada yaşıyorlar. Burada, evet. Hem de ben tanıyorum bu insanları. O geçen sene bu okulda çalıştı, şimdi kaydı. Yani aynı insanlar. Aynı insanlar. O zaman neden özel okul daha pahalı olacak? Çünkü o daha güzel. Orada her katında piyano duruyor mesela. Duruyor ama. O piyano çalışıyor mu? Onu soran bilmiyor. yok. Onu soran yok. Evet. Yani Siz onu fark ettiniz. Erken fark Evet. ettiniz. Sonra ne yaptınız? Normal bir okula gönderdiniz. evet Devlet sonra okuluna. normal. Evet. Kaç sene gittiniz oraya? 8 sene. 8 sene normal devlet okuluna gittiniz. Ama siz dışarıdan eğitimleri kendiniz ekstra verdiniz. Fakat normal okula gittiniz. Memnun muydunuz? Evet. Güzel. Ama bu okulun müdürü de bana dedi, yani bana değil çocuklara dedi, çocuklar bakın ben sizi çok seviyorum, ben sizin için en iyileri istiyorum. Siz beni dinleyin, en azından ben bu okulun müdürüyüm, müdür yardımcısıyım falan. Siz bırakın bu aptalca şeyleri, bu müzik, bu önemli değil, bu size lazım değil. Kim dedi Siz, bunu? Eski okul. İşte köy okulu. yani okuldaki Aha. Onlar da Öyle. öyle söylediler. Gerek Evet. yok böyle müzikle evet, uğraşmanıza benim yerinde tabii hocam çoğu insan bunu söyleyecek ve onu dediğini yapacak. Evet, siz yapmadınız. Yapmadık. Öyle dese de siz başka eğitimleri aldırmaya devam ettiniz. Okulda hiç konseriniz oldu mu? Okulda. Şimdiki Şimdikinde oluyordur canım. Evet, Ondan önce. öncekinde olmadı. Olmadı değil mi? Ama siz gene bu yeteneğe sahiptiniz. Türkiye'de maalesef birçok kişi bunu yaşıyor. Kendi yeteneğini gösterememe şansını bundan. O nedenle Kimse Türkiye'deki sorumluluk. okullarımızdaki müdürlere, tüm çalışanlarına sesleniyorum. Yetenekli olan yeteneğinin hak ettiğini alsın. Mesele bu. Neye yeteneği varsa, resim yapmaya yeteneği olur, sanata yeteneği olur, başka bir şeye de yeteneği olabilir canım. Herkesin sanat yeteneği olmak zorunda değil, bambaşka bir yeteneği de olabilir. Ama yeteneğin hakkını bulmalı. Ve bunda sanat yeteneği çok desteklenmeli. kötü bir yetenek. Bu yetenek değil, bu yetenek. kötü bir şey. Her yetenek Okulda da öyle sayılıyor. doğru bir şey değil. Her okulda değildir ama işte denk geldi mi bazen olabiliyor. Vallahi müthiş. Çok teşekkür ederim yeniden geldiğiniz Biz de için. çok teşekkür Ben ederiz. biliyordum bu kadar uzun sohbet edeceğimizi. Daha da uzun da sohbet edebilirdik. Evet, daha neler kafamda var, eminim ben vardır. anlatabilirim. Eminim valla yani Evgenya Hanım'la ayrı bir program yapmamız lazım bizim. O kesin. Kesin yeni bir bölüm çekmemiz lazım sizin baştan aşağı. Çünkü hem bilginiz hem vizyonunuz gerçekten çok güzel. Yeniden çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben burada bitireceğim. Üçünüzün beraber söylediği bir şarkı var mı?
Var mı hakikaten? İyi ki doğdun. Hiç söylediğiniz üçünüzün bir şarkı oldu mu? Bende Hadi canım. Bu yetenek yok bende. Hiç eşlik etmediniz mi kızlarınıza? Hiç mi? Hiç. Hiç. Vallahi mı? Gerçekten kimse Sizin yeteneğinizi kimse ortaya çıkarmadı mı yani? kimse istemedi benden bunu. Ah! Annenizle söylediğiniz bir şarkı var mı? Hakikaten ciddiyim. Vallahi mı? Bir tane bile yok. Vardır canım böyle eşlik ettiği annenizin de keyfine yemek Yok, yıkarken. gerçekten yok. Herkesin işi farklı. Herkes Evet. kendi yerinde olacak. Annem de bizi dinliyor. Çok iyi ya. Hiç siz eşlik etmediniz mi? Yani biz Hafiften böyle biz darılmıyoruz mesela. Ben biliyorum benim yetenek yok. Bana biri söyler ben darılmıyorum. Biz bunu normal alıyoruz. Siz de yeteneksiz değilsinizdir canım. O kadar da değildir. Evet annem çok iyi. Değil mi? Ben de onu diyorum işte yani. Mutlaka hafiften ucundan bir şeyden eşlik ediyorsunuzdur. Var mı böyle Yani güzel bir... babası Evet, yani. Baba babam eşlik var. ediyor o kesin. Karadeniz türküsü biliyor Onlar musunuz siz de? mesela ben sadece dinlemeyi seviyorum. Ama babası mesela biz yoldayız. Bizim de karavan gibi araba var. Mesela siz düşünün yoldayız. Evet. Babası sürüyor. Onlar onun yanında oturuyor. Yalkı başlıyor. Sonra tayız Şarkı. tamamlıyor. Ay. Sonra babası da yani bu yani çok keyifli. Siz söylüyor musunuz o sırada? Niye? Hayır. Hiç Ben sadece- söylemiyorsunuz. Annenizin sizle söylerken videosunu çekip bana atıyorsunuz. Tamam mı kızlar? Size görev veriyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için yeniden. Harika bir programdı. Görüşmek üzere. No, Bitti. Ama nefisti ya. Ay ne kadar güzeldi. Ay çok teşekkür ederim ya. biz de çok teşekkür ederiz.